Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyenlerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere asla yumuşamayan, gevrekliğini kaybetmeyen nefis bir elmalı kurabiye tarifim var. Yaklaşık 3 yıl önce YouTube kanalımda paylaşmıştım. Yüzlerce takipçim denedi ve hepsi çok memnun kaldı. O yüzden tarifimi tekrar güncellemek istedim. Sizler de deneyin. Emin olun yaptığınız ve yediğiniz en güzel elmalı kurabiye tarifi olacak. Günler geçse de kesinlikle yumuşamaz ve bayatlamaz, bundan hiç şüpheniz olmasın. Tarifime ilk önce hamurumu hazırlayarak başlıyorum. 200 gram oda sıcaklığında iyice yumuşamış tereyağı, 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 çay bardağı sıvı yağ yoğurma kabına aktardım. İsterseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Ben tereyağının tadını bu kurabiyeye daha çok yakıştırıyorum. Bu 3 malzemeyi iyice karıştıralım. Arzu edenler bu aşamalarda mikserde kullanabilir. Daha sonra 1 adet yumurta ilave ediyorum. İki yemek kaşığı koyu kıvamlı yoğurt ekledim. Ve 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Elma ya da üzüm sirkesi hiç fark etmez. İkisi de olur. Bu kurabiyede sirkenin çok önemli bir görevi var. Kurabiyenizi kıyır kıyır gevrek bir hale getiriyor. Kesinlikle kokusu ve tadı da hissedilmiyor. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Daha sonra 3 yemek kaşığı nişasta ekledim. Ölçmüş olduğum undan bir miktar kaba aktarıyorum. Unun üzerine de 1 tatlı kaşığı silme, kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. Kabartma tozunu lütfen çok fazla kullanmayın. Aksi halde kurabiyeniz pişerken çok fazla çatlayacaktır. Un, kabartma tozu ve vanilyayı karıştırıp sıvı malzemelerle birleştiriyorum. Ve kontrollü bir şekilde un ilave etmeye başlayacağım. Unu her zaman kontrollü bir şekilde ekleyelim. Çünkü kullandığınız yağın cinsi, yumurtanızın büyüklüğü ve unun kalitesi miktarı arttırıp azaltabilir. Hamurun olması gereken kıvamını sizlere birazdan göstereceğim. 200 mililitrelik klasik su bardağı ile toplamda 4 su bardağı un kullanmış oldum. Bakın hamur kabından rahatlıkla toparlanabilen, sıyrılabilen, elinize yapışmayan, yumuşak ve kolay şekil alabilen bir kıvamda olacak. Bu kıvama geldikten sonra un eklemeyi bırakın. Ve temiz bir poşet içerisine hamuru aktarıp yaklaşık yarım saat kadar buzdolabının soğutucu bölümünde, yani gıdalarımızı sakladığımız bölümde dinlenmeye bırakıyorum. O arada iç harcımı hazırlayacağım. 5 adet orta boy elma kullandım. İstediğiniz türde bir elma kullanabilirsiniz. Elmaların kabuk ve çekirdek kısımlarını temizledikten sonra rendeleyeceğim. Ve rendelediğim elmaları yapışmaz yüzeyli bir tavaya aktarıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave edip sürekli karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Kurabiyenizin gevrek olabilmesi için hamurunuzun kalitesi kadar elmalı iç harcınızı pişirme şekliniz de çok önemlidir. Elmalar mutlaka suyunu iyice çekip hafif macun kıvamına gelmiş olmalı. Birazcık sulu bırakırsanız hamurunuzu yumuşatır. Dolayısıyla kurabiyeniz de yumuşayacaktır, gevrek kalmaz. Lütfen bunlara dikkat edin. Şu anda elmalı iç harcım tamamıyla suyunu çekti. Soğuyabilmesi için hemen başka bir kaba aktarıyorum. Ve tamamıyla soğuduktan sonra 1 çay kaşığı tarçın ilave ediyorum. İsterseniz bu aşamada öğütülmüş fındık, ceviz ya da üzüm de ekleyebilirsiniz damak zevkinize göre. Ben sade halini daha çok sevdiğim için eklemedim.
Hamurum yaklaşık 40 dakika boyunca buzdolabında dinlendi. Buzdolabının soğutucu kısmında beklettim. Derin dondurucu kısmını kullanmıyoruz. Eğer dinlendirecek kadar vaktiniz yoksa kurabiyelerinizi hemen hazırlayabilirsiniz. Hamur buzdolabında dinlendiğinde biraz daha sertleşir. Kırılmadan ve çatlamadan kolaylıkla şekil alabilir. Bu da aklınızda olsun. Hamurdan ceviz kadar bir parça kopartıp elimle inceltiyorum ve tam orta kısmına bir tatlı kaşığına yakın elmalı iç harçtan yerleştirip iki ucunu gördüğünüz şekilde kapatıyorum. Bu kısmı iyi kapatın ki fırında pişerken açılma olmasın. Daha önce bu kurabiyeyi tırtıklı bir aparat üzerinde şekillendirmiştim. Öyle de görüntüsü çok güzel oluyor ama herkesin elinde bu aparat bulunmayabileceğini düşünerek bugün böyle hazırladım. Umarım sizlere de fikir olur. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir hamurdur. Bu ölçülerle ortalama 2 tepsiye yakın kurabiyeniz olacaktır. Tahmini olarak 40 adet kurabiye çıkıyor diyebilirim bu hamur ölçüsüyle. İsterseniz 2 tepsiyi pişirdikten ve soğuduktan sonra buzdolabının derin dondurucu kısmında saklayabilirsiniz. Üzerine pudra şekeri serpmeyin. Tüketeceğiniz zaman da fırında ısıtıp üzerine pudra şekeri serpip servise hazır hale getirebilirsiniz. Taze yeni pişmiş gibi olur. Kurabiyelerimi önceden ısıtılmış alt üst ayar 180 derecelik fırında görmüş olduğunuz şekilde kızarana kadar pişirdim. Lütfen çok beyaz bırakmayın. Biraz kızarsın, pembeleşsin. Bu gevreklik süresini daha da uzatır. Kurabiyelerimin üzerine de pudra şekeri ve çok hafif tarçını bir arada serpiyorum. Bunu da bana Zehra isimli bir takipçim önermişti. Yorumlarında gördüm ve çok hoşuma gitti. Tarçın tadını ve kokusunu biraz baskın seviyorsanız mutlaka sizler de pudra şekeriyle beraber ilave edin tarçını. Gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Kendisine de buradan bu güzel fikri için çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizlere kurabiyemin iç dokusunu daha detaylı bir şekilde yakından göstermek istiyorum. Elime aldığımda kum gibi dağılan gerçekten çok gevrek ve güzel bir hamuru var. Kurabiyeyi ben bir gün sonra sizler için tekrar test ettim. Hiçbir şekilde yumuşamadı ve gevrekliğini kaybetmedi. Kurabiyeleriniz piştikten sonra üzerine pudra şekeri serpip başka bir servis tabağına alın. Kesinlikle pişirmiş olduğunuz ılık fırında muhafaza etmeyin. Piştiği gün mutlaka üzeri açık bir şekilde beklesin. Ertesi gün istediğiniz bir saklama kabında ya da üzeri örtülü bir servis tabağında muhafaza edebilirsiniz. Katiyen yumuşamaz ve gevrekliğini kaybetmez. İnşallah sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Deneyenlerin yorumlarını özellikle bekliyorum. Biliyorsunuz ben gevrek, yumuşamayan ve bayatlamayan kurabiyeleri çok seviyorum ve kanalımda bunun gibi birçok farklı çeşitte kurabiye tarifi var. Hepsinin bağlantı linkini videoma ekledim. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Tarifimle ilgili sorularınız, görüş ve önerileriniz için de bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerimden ve videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterlidir. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar görüşebilmek ümidiyle sağlıcakla kalın.